Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oklava olmadan sadece merdane ile çok kolay su böreği tarifi hazırladım. Bu tarifleri artık herkes su böreği yapabilecek. Lafı hiç uzatmıyorum, hemen böreğimizin yapım aşamasına geçiyorum. Yoğurma kaseme odasında bekletmiş olduğum 5 adet yumurtamı ekledim. Sizler tabii ki tepsi büyüklüğünüze göre yumurta sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yumurtaları çırpma teliyle güzelce karıştırıyoruz. Ne kadar güzel karıştırırsanız hamurunuzda da yumurta kokusu o kadar fazla yoğun olmaz. Bir tatlı kaşığı tepeleme olacak şekilde tuz ekliyorum. Tuzu bu aşamada fazla ekleyelim ki hamurlarımız haşlanırken dağılıp parçalanmaması ve sonrasında da su böreğin hamurun çok tuzsuz olmaması için bu aşamada fazla tuzunu ekleyelim. Bir yemek kaşığı limon suyu ekledim. Taze limon suyu ve malzemeleri karıştırdım. Limon suyunu niye ekledim? İlk yapacak olan arkadaşların hamurunun daha güçlü olması, haşlanırken dağılıp parçalanmaması için ekliyorum. Limon suyu da yumurtanın o ağır kokusunu da alıyor. Hassas olan arkadaşlarımız için de bir yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Kesinlikle hamurda ve sonrasında su böreğinde limon suyu tadı olmuyor. Bunu da özellikle belirtiyorum. Unumu yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı kadar un kullandım. Sizlerin yumurta büyüklüğünüze ve un markanıza göre değişiklik gösterebilir. Hamurunuz bu sertlikte olana kadar unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru toparlayalım. Su böreği hamurunda kesinlikle yumuşak yapmıyoruz. Bu sertlikte olmasına çok dikkat edelim. Sonrasında haşlarken dağılmaması, yırtılmaması için de bu aşamaya dikkat ederseniz çok kolay, hiç yırtılmadan ilk defa da yapsanız harika su böreği yaparsınız. Hamurumu tezgahımda da güzelce toparladım ve sonrasında 10 bezeye ayırıyorum. Bezeleri ayırdıktan sonra avuç içimizde güzelce yuvarlayalım. Biraz bezeler de sert olduğu için bakın hemen sizlere tekrardan kıvamını gösteriyorum. Avuç içimizde güzelce yuvarlayalım. Dilerseniz tezgahta da yuvarlayabilirsiniz. Bezelerimi hafif unlamış olduğum saklama kabımın içine alıyorum. Dilerseniz servis tabağına alıp üzerine buzdolabı poşeti kapatarak da buzdolabını dinlendirme yapabilirsiniz. Veya benim gibi saklama kabına koyup üzerine kapatarak en az 1 saat, en fazla 2 saat buzdolabında dinlendireceğim. Benim işim olduğu için 2 saat dinlendireceğim. Kapağını kapatıyorum. Hava almayacak şekilde buzdolabında 2 saat dinlendirdim. Açmak için bir su bardağından bir parmak eksik nişasta kullanacağım. Nişasta mısır nişastası kullanıyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik de un kullanıyorum. İkisini güzelce birbirine karışmasını sağlıyorum. Yıllardır oklavayla da açarım. Merdane ile çoklu açmada da nişasta ve un karışımı kullanırım. Kesinlikle nişasta tadı olmaz ve yufkalarımda da yırtılma olmaz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. 3 tane bezemin 2 tanesini nişasta unlu karışımın içine aldım. Bir tane bezemi de tezgahın üzerinde altını üstünü güzelce unlu karışımı gezdiriyorum ve merdane ile ufak pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Bu işlemi de olabildiğince hızlı yaparsanız kenarda açmış olduğunuz bezelerin de üzeri kurumamış olur. O sebeple mutlaka hızlı olmaya özen gösterin veya açtığınız bezelerin üzerini temiz bezle kapatabilirsiniz. Geri kalan bezelerimi de hızlıca açtım. Aralarını nişasta gezdirerek 10 tane bezemi üst üste koyacağım. Eğer ilk defa açacaksanız zorlanırsanız beşerli olarak da açabilirsiniz. Veya benim gibi aralarını bolca nişasta gezdirerek 10 tanesi üst üste koyarak da açabilirsiniz. İlk de bu aşamada nişastayı bol dökelim. Sonrasında elimizle her yerini nişastaya yedirelim ki topaklanma olmaması için. 10 tane bezemin aralarını nişastayı gezdirdim. Merdane ile ilk başta zikzaklar yapıyorum ve sonrasında çok fazla bastırmadan açıyoruz. Bu ilk aşamalarda olabildiğince alt üst çevirelim ki her iki tarafında eşit büyüklükte olması için ve kenarlarının da ilk başta incelmesi için olabildiğince kenar kısımlarına ağırlık verelim. Bezeleri açarken de çok kolay gördüğünüz gibi açılmıyor. Çünkü hamurumuz biraz sertti bezelerimiz. Bu da haşlarken hiç yırtılmaması ve daha sağlam hamuru olması için bu detaylara dikkat edelim. Çok da zorlanmıyorsunuz. Biraz bastırmanız yeterli oluyor merdane. Sizler tabii ki daha büyük merdane ile de bu işlemi daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Eğer alt üst çevirdiğinizde alt tarafı ufaksa ufak olan bezeleri orta kısma çevirin arkadaşlar. Bakın benim gibi. Bu orta kattaki bezeler daha kolay açılıyor, yufkalar. Hamuru ters çeviriyorum.
Bakın alt kısımda birkaç tanesi ufak, onu orta kısma getiriyorum. Tekrar merdane ile bastırıyorum. Orta kısımda ufak olan yufkalar daha kolaylıkla aynı eşit büyüklüğe geliyorlar. İlk defa yapacak arkadaşlar tabii ki aralarını devamlı kontrol etsinler. İlk etapta bu aşamalara dikkat edin. Aksi halde yapışma olabilir. Eğer yapışma olursa da aralarına çok az serpme olacak şekilde nişastalı unlu karışım gezdirebilirsiniz. Yaklaşık 30 santime kadar aralarına hiç nişasta gezdirmedim. Bu aşamada oklavama sarıyorum ve kontrol ediyorum. Çok hafif serpme olacak şekilde nişasta gezdireceğim. Kesinlikle bol olmayacak şekilde dökelim. Bakın gördüğünüz gibi toz halinde döküyorum. Elimle güzelce yedirip yufkaları yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi çok hafif serpiştiriyorum arkadaşlar. Bu aşama çok önemli. Kesinlikle bol bol eklemeyin. Çünkü yufkalar artık büyüyor. Haşlarken de çok fazla araları serpme olarak eklediğinizde sizi zorlar. O sebeple olabildiğince çok az. Ben artık bu aşamadan sonra hiç nişasta unlu karışım kullanmayacağım. Merdane ile açabildiğim kadar açacağım. Tavamı ölçtüm. Şu an tam tavamın büyüklüğünde olmuş. Sizler de yapacağınız tepsiniz veya tavanızın büyüklüğüne göre kontrol edin. Tabii ki kenarlarda mutlaka fazlalıktan biraz pay olması gerekiyor. Su böreğinde büzgülü yaptığımız için kesinlikle tam böyle tavanızın, tepsinizin boyunda yapmayın. Biraz tavanızdan, tepsinizden büyük olmasına özen gösterin. Artık benim yufkalarım yeterli büyüklüğe geldi. Oklavama sarıyorum. Suyum kaynayana kadar masamın üzerinde temiz bez örteceğim. Su böreği yufkasında çok kurumamasına da dikkat edelim. Sadece suyumuz kaynayana kadar temiz bezin üzerinde dinlendirmemiz yeterli olacak. Ben de bu arada tencereme suyumu aldım. Kaynamadan önce tuzunu ekliyorum. 1 yemek kaşığı tuz ekleyeceğim. Hamurunda da yeterli tuz vardı. Yaklaşık burada 3 litreye yakın suyum var. 1 yemek kaşığı dolusu tuzu ekliyorum. Sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Su böreğimi haşlama suyuma. 150 gram tereyağımı erittim. Bir küçük çay bardağın yarısıyla da sıvı yağ ekleyip yağlı karışımımı karıştırıyorum. Tavamın da güzelce alt tabanını yağlıyorum. Su böreğinin haşlama suyu gördüğünüz gibi çok güzel kaynadı. Üzerine hemen su böreği yufkamı alıyorum. Gördüğünüz gibi su böreği yufkasını da açarak yerleştiriyorum suyun içine. Çok fazla su böreği yufkasını yırtacak bir kaşık veya kepçe kullanmamaya özen gösterin. Haşlama suyunun da mutlaka bol olmasına dikkat edelim. Eğer suda azalma olursa sonrasında sıcak kaynar su eklemesi yapabilirsiniz. Suyu az olursa yufkalarınızda parçalanma da olur. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yufkaya sıcak suyun içine ekleyince 14-15'e kadar sayıyorum. Yufka kaynar suyun içinde böyle bir kabarması bir taşım yeterli ve sonrasında kevgir veya ufak pirinç süzgeciyle yufkanızı tencerenizin içinden alabilirsiniz. Yufkamı güzelce soğuk suda yıkıyorum ve suyunu süzdüreceğim. Bu arada soğuk suyumuzun da çok sıcak olmaması gerekiyor. El yakacak. Sonrasında eğer suyunuz çok ısınırsa suyu döküp tekrardan soğuk su eklemeye özen gösterin. Tavama güzelce haşlayıp soğuk suyla şoklamış olduğum yufkamı alıyorum. Büzgülü olacak şekilde güzelce tavama yerleştiriyorum. Aralarında yağlı karışımımı da gezdireceğim. Sizler tabii ki eğer fırında yapacaksınız bu alt tabanını haşlamadan yapın. Sonrasını haşlayarak yapabilirsiniz. Aynı bu tarifi tabii ki fırında da yapabilirsiniz. Aralarını yağlı karışımı gezdiriyorum. Aynı yöntemle 5 yufkayı haşladık. Tavanın alt tabanına yerleştirdim. Orta katına peynirli karışım ekliyorum. Sizler tabii ki kıymalı olarak da yapabilirsiniz. Ben bu sefer peynirli olarak tercih ettim. Geri kalan yufkalarımı da yine aynı yöntemle haşlıyorum. Soğuk suda şoklayıp tavamızın üst kapağı için tavaya yerleştiriyoruz. Arasına bolca yağlı karışımdan gezdirelim ve fırça yardımıyla sürelim. Son yufkayı da haşladım. Tavamın üst kapağı için yerleştireceğim. Yufkalarda da hiç yırtılma, dağılma olmadı. Haşlama suyu çok önemli. Kesinlikle suyunuzu az olmamasına dikkat edin haşlarken. Eğer azalma olursa üzerine sıcak su ekleyebilirsiniz. Tuzu tam olması gerekiyor haşlarken. Üst üste açma yöntemiyle açsak da kesinlikle aralarına çok bol nişasta ve unlu karışım eklemeyelim. Benim nişasta ve unlu karışımımdan da geriye arttı. Hepsini de kullanmadım. Bunu da belirtmek istiyorum.
10 tane yufkamızı tavaya yerleştirdik. Üzerinde kalan yağı güzelce döküyorum. Ben ocak üzerinde pişireceğim. Sizler tabii ki fırında pişirme yapabilirsiniz. Fırında pişirme yapacaksınız arkadaşlar. At yufkayı haşlamadan tepsiye yerleştirin. Geri kalan 9 yufkanızı da haşlayabilirsiniz. Eğer alüminyum tepside de ocak üzerinde yapacaksanız alt ve üst yufkayı haşlamadan lütfen tepsiye yerleştirin. Yapışmaz tavalarda alt ve üst yufkayı haşlamadan bu yöntemle kızartıyorum. Tekrar belirtiyorum, alüminyum tepside alt ve üst yufkaları haşlamadan kızartıyorum. Böreğimizin de her yerinin eşit şekilde kızarması için çevire çevire güzelce pişiriyorum. Kapağıyla da ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi özenle pişirmeye özen gösterin. Su böreğinizi ne kadar güzel pişirirseniz o kadar lezzetli olur. İlk başta yüksek, sonrasını kısık ateşte olabildiğince dikkatli şekilde çevire çevire yaklaşık 25-30 dakikada ben böreğimi pişirdim. Su böreğinin biraz kendine gelmesi için kapağı kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar kapağı kapalı olarak dinlendirdim. Su böreğini ben biraz yumuşak sevdiğim için kapağını kapatıp dinlendirdim. Dilimlere ayırarak size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Tekrar belirteceğim arkadaşlar, su böreğinde kesinlikle nişasta tadı olmuyor. Çok lezzetli oluyor merdaneyle açarken. Daha önce denemediyseniz gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Daha önceki paylaşmış olduğum videoda da ilk defa bu tarifle çok kişi deneyip teşekkür etmişti. Umarım sizler de denersiniz, memnun kalırsınız. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.